geliyor hemen. Fırında patates dolgulu köfte yapıyoruz. 400 gram kıyma, 1 adet yumurta, 1 adet kuru soğan, 1 tutam maydanoz, 2-3 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı un, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve kimyon. İç harcı için ise 3 adet patates, 2 yemek kaşığı havuç, 3 yemek kaşığı bezelye, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, karabiber, tuz, pul biber ve nane. Domates sosu için ise 1 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı sıcak su. Hemen soğanı rendeleyelim, serpelim. 1,5 su bardağı sıcak su, karabiber, tuz, kekik, pul biber. Üzeri için ise mantarınız varsa çok güzel oluyor. Birkaç adet mantar, yani 8-10 adet. Yine rendelenmiş kaşar peyniri kullanacağız. Valla şöyle baktığımızda hem besleyici aslında, hem püresi hem de köftesi, yani hem ana yemeği hem hani böyle yanına yaptığımız püre, pilav falan hepsi içinde olacak bir tarif vereceğiz. Çok özür dileyerek bir yudum su içiyorum ve geliyorum. Serpil, ben onu yoğurayım. Şöyle. Sarımsağı da buradan rendeliyorum. Aynen. Köfteyi bir tık sıkı yapacağız. Güzelce yoğuracağız. İçerisinde un olacak ki Evet. un köftemizi toparlayacak. Maalesef dağılmasını istemiyorum çünkü içerisine püre yapacağız. İçli köfte gibi yapacağız onu. Değil mi? Evet, çok da lezzetli olacak. Daha önce bunun farklı versiyonunu bebe patatesiyle yapmıştık ama bugün ben bir tık daha farklı yapacağım. Orta yağlı, yani böyle çok yağlı olmayan bir kıyma tercih ettim. Soğan ve sarımsağı rendeledik. 1 adet yumurtamızı içerisine alıyorum. Baharatlar biliyorsunuz size kalmış. Biz kimyon, karabiber, toz biber ve pul biberi tercih ediyoruz. Bu köfte harcımızın içerisinde şöyle birazcık yoğuracağım. Köftemin kıvamına göre un eklemesi yapacağız. Biraz aşama aşama ilerlememiz gerekiyor. O yüzden birazcık sabırla gideceğiz. Unumuzu döktük. Şöyle toparlıyorum. Bakın efendim, içerisinde mantarı, bezelyesi, havucu, yani o kadar renkli, garnitürlü, güzel bir tarif olacak ki ilk baktığınızda diyeceksiniz ki hani patates püresi nerede? Misafirlerinize koyduğunuzda sonra göreceksiniz ki patates püresi köftenin içinde. Sürpriz diye çıkacak. Aynen öyle. Köfteye nasıl girdi o patates püresi? En meraklı kısım orası olacak. Gelen konuklar tarafından. Şöyle güzelce toparladım. Maydanozunu vereyim mi? Evet, onu da alayım. Evet. Maydanozu da ince ince kıydık. Şöyle. Şimdi ben bunu Serpil'e vereceğim. İç harcını yapacağım. Serpil bunları böyle bezelere bölsün. Bir miktar vakit varsa dolapta da bekletebilirsiniz. Bir tık büyük parçalar yapalım. Evet Serpil, onu sen yuvarlayabilirsin. Aman Allah'ım, hediyelerime bakın. 10 kişiye hani yapamazdım kitabımdan hediye geliyor. Nermin Öztürk'ün Hani Yapamazdım kitabı ve çay setimiz ve fincan setimiz efendim. Hepsi sizler için bugün özenle birden doğaçlama çıkıverdi vallahi, ben de anlamadım. Hazırlıksız yakaladın Nermin. Yayın Olsun. öncesi konuşmadan. Canı sağ olsun izleyicilerimin. Vallahi. Şimdi patates püresinde de böyle önden haşladığımız patatesimizi şöyle bir kabımızın içerisine alıyoruz. Birazcık güzel bir patates püresi olacak. İçerisinde bezelyesi, havucu, tuzu, nanesi, karabiberi, pul biberi. Biraz daha büyük olsun bence, değil mi Nermin? Evet. İyidir. Ve kaşar peyniri şöyle koyduk. Bunlar da üzerine kalacak. Aynen. Birazcık yağlayacağız. Şu fırın kabımıza Getir. koyalım. Yapışmasın şöyle. Heh. Ben de bunları böyle içli köfte gibi açayım. Çok açmaya gerek yok oğlum. Pasta tabağı şeklinde açabiliriz. Ha ben Ha, Dur böyle bakayım. bakın. Ben şöyle yapacaktım sana. Şöyle. Hemen toplarız diye ha. Bak. Ver. Harikasın. Gel. Bunu aldık, tamam mı hocam, böyle. Bunu şimdi vakit varsa dolapta bir tık bekletseniz daha da güzel olur. Bakın sonra içerisine koydum püremi.
Allah'ım. Sen pürelerini top yapmamışsın. Bak. Gerek yok. Şöyle bak. Mis. Dün gördüm bu tarifi, dedim ki kesinlikle ben izleyicilerime bunu yapmam lazım. Bunu ben yapmam lazım. Birazcık burada yavaş davranırsanız Nazik. şey istiyorum, çatlamasın. Gerçekten çatlarsa üzülürüm yani. Çatlamaz. Aç Ver avucunu. bakayım. Bak. Sonra buradan böyle aldık bak. Çiğ köfte sıkar gibi bunu koyduk. Sonra yine burada böyle bir kapatma yapıyoruz. Hem porsiyonu büyük, yanına bir pilav, makarna, artık tamamen size kalmış. Ne istiyorsanız kıymetlilerim. Bence bunun yanında sadece salata. Salata mı? Tabii bunun ne daha... Değil mi? Yapacağız ya o salatadan hatta. Semizotlu salatayı koyarız. Bunun içinde bak. Şey de var, soğan da var. Bak açsana bir fırını. Orhan başka zaman görürsün. Bak şu an manzarayı görmüyorsun. Orhan'ı manzaraya davet ediyoruz. Orhan gel. Hep küçük şeyleri çekiyorsun. Bak şu an patlarsa Serpil beni oyar, Abi, o bismillah. fırının içi rezil olur. Hacı Ama- sana iyi günler. Biz teşekkür ederiz Orhan Bey, vermiş olduğunuz yardımlardan ötürü. Başka bir atraksiyon olsa hemen geliyor ya. Tabii canım, yanma dökme işlemleri çok hoşlarına gidiyor. Şöyle efendim, güzelce ne yaptık? Patates püresini köfte harcımızın içerisine oturtuyoruz. Yani bir porsiyona bir köfte gerçekten yeter. Nereden baksanız 3 tane köfte var bunun içerisinde. Rahat. Rahat yani. Püresi de var. Bir de içerisine un falan koyduk ya, direkt şeyi arttırdı. Siz söyleyin. Doyuruculuğunu da. Hem malzemeyi de arttırıyor. Şöyle hatta yapacağım. Şöyle. Heh. Evet. Ve içini kenarlarına mantar koyacağız. Mantar da böyle sıcak tabii. sıcak bir lezzet verecek. Var ya, daha ne olsun. Valla maşallah yapıyoruz bu Allah sanatı. bin bereket versin. Bakın yani 300 bölümde hala size farklı şıkır şıkır menüler hazırlıyorum. Bir Bak, şey söyleyeceğim bu arada. mis. Bugün galiba tam 300 olabiliriz ha. Geçtik mi Bugün acaba? 300 bölüm mü? Aa. Neyi? Ay. Hafta başında olacağız. 290 küsürdü. En son Kanal 7'nin YouTube sayfasına baktığımda Sanıyorum bugün ya da dün olma ihtimali var Nermin. ben de öyle hissediyorum. Hissediyorum. Büyük hissediyorum Biz- aslında. Birazdan büyük hissetmemin karşılığını alacağım. Var mı? Şöyle. Nermin. Renklendirebiliriz istersek. Şöyle koyuyoruz. Dışarıda kalsın. Dışarı çıkardım bunu. Böyle bir hafif çözülsün. Tamam. Şöyle Ah mantarları benim sucuğumun aklını seveyim ben. Pratik kadın. güzelce yerleştirdik. Ya bizi var ya, bana kimse karışmasın. Ben karışmasa ben her şeyi yaparım. Ben zaten sana güveniyorum. Ha, yani bak Serpil hiç böyle karışmaz. Ben o lep demeden benim anlar leblebi dediğimi. İşte bak onun için hemen oradan onu çıkarttım. Bak. Ben onu kötü gün için atmıştım Tabii. oraya renklendiren pancar suyumu da. Siz anlamadınız efendim. O pancar suyu gösterdi o bana kaşla göz arasında. Bunları istersen sulandır daha rahat edersin. Ben kirletmeyeyim sana dedim Ay, tabak kurban ama. olsun sucuğum sana tabak hadi. Hadi verdim diyorsun. Açık devam Birazcık yağ, birazcık su. Su da vereceğim şimdi sıcak orada. Tamam. Bir de şu karışımı alıyorum. Kekik, tuz, karabiber. Allah Allah. Çok güzel bir ana yemek geliyor efendim. Hemen soğanlarımızı alacağız. Yemeğimizi fırına Bu vereceğiz. yeter değil mi? Yeterli, çok Bence. sulanmasın. Şimdi bakın, burada gerçekten çok dikkat etmemiz gereken, köftemizi kalın bir zemin oluşturup içerisine patates püresini yeterli bir şekilde yerleştirmek. Mantarlar lokum tadında pişeceği için mantar da inanılmaz lezzet veriyor. Şimdi bu hazırladığımız suyu şöyle bakın. Üzerlerine bakın, direkt boca etmeden sadece renklendirmek adına bir yemek kaşığı gibi veriyorum. Şöyle. Ve arasına döküyorum kalanını. Şöyle. Zaten bir tık da mantarın suyu da gelecek, sulanacak. Hadi iyi yolculuklar. Hiç üzerini kapatmayacağım. Önceden ısıtılmış 200 dereceye getirdim. Fanlı bir ayarda pişireceğim. Şimdi patates püresinin olduğu, fakat dıştan baktığınızda sanki sadece bir köfteyi andıran muhteşem bir lezzet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.